Cincinnati 911, what is the address for your emergency? Hello? Well, Craig and Tanya, I have listened to the 911 recordings, including the heartbreaking calls Kyle Plush made himself, begging for help before he died. And I've gone through the reports of those calls. We put together a timeline of how this played out to try to understand if his death was preventable. We should note we are not playing Kyle's voice out of respect for his family. Cincinnati 911, what is the address of your emergency? Begging for help at 3:16 Tuesday afternoon, Kyle Plush tells the 911 dispatcher he's stuck inside of his van. It's parked in the lot at the school-run thrift store across the street from the Seven Hills campus. But he can't hear her, and she's having a hard time understanding him. The Seven Hills what parking lot? The 16-year-old's phone hangs up. 911 calls Kyle back. Bu yaşananlardan sonra 16 yaşındaki Kyle Plush hayatta kalamadı. Olay Amerika'nın Cincinnati şehrinde yaşandı. Kyle Plush 10 Nisan 2018'de arabasını Seven Hills yakınlarındaki ikinci sınıflar için ayrılan otoparka park etmişti. Arabası 2004 model Honda Odyssey S1 minivandı. Evet sevgili arkadaşlar, yeni bir videoda sizlerle beraberiz. Öncelikle şunu belirtmek istiyorum. Bu video montaj sırasında psikolojik olarak beni bugüne kadar en çok zorlayan içeriklerden biri oldu. 16 yaşındaki bir gencin çaresizliği, güvenlik güçlerinin umursamazlığı gerçekten beni çok üzdü. Eğer sizler de psikolojik olarak zorlanacaksanız videonun bundan sonraki bölümlerini seyretmemenizi tavsiye ederim. Seyredecek olanlar için ise iyi seyirler diliyorum. Lütfen abone olmayı unutmayın. Kyle Plush okuldaki dersi bittikten sonra arabasının bagajında bulunan tenis ekipmanlarını almak için otoparka geldi. Güvenlik kamerası görüntülerinde Kyle Plush 15.05'te park yerinde yürürken sürücü tarafındaki arka kapıdan arabasına binerken görünüyor. Kyle Plush arabadayken arka koltuğun üzerine dizleriyle oturuyor ve eşyalarını almak için bagaja doğru uzandığı esnada koltuk arka bagaj kapısına doğru devriliyor ve orada sıkışıp kalıyor. Kyle 16 yaşında, 1.57 boyunda, 50 kilogram ağırlığındaydı. Düşen koltuk ise göğsüne yaklaşık olarak 40 kilogram basınç uyguladı. Bu nedenle koltuğu ve vücudunu fiziksel olarak hareket ettiremiyordu. Nefes almakta ise zorlanıyordu. Öğleden sonra 15-12 sularında iki kişi Kyle'ın park etmiş minivanın yakınından kırmızı bir sedan araç ile yaklaştı. Görüntülerdeki iki kişi kırmızı arabanın arkasında yaklaşık 20 saniye kadar beklediler ve bu süre zarfında Kyle çaresizce bagaj kapısına duymaları için sürekli vuruyordu fakat Kyle'ı duyamadılar. 15.14'te kırmızı sedan park yerinden ayrıldı. Kyle'ın cebinde cep telefonu vardı. Ancak bulunduğu bu kötü durum nedeniyle çocuk telefona fiziksel olarak ulaşamıyordu. Akıllı telefonların çoğunda bulunan Siri uygulamasını kullanarak 911'i sesli komut kullanarak aradı. Bu program "Hey Siri" ifadesiyle etkinleştirilir. Kyle ise bu uygulamayı kullanarak 911'e ulaşmayı başardı fakat telefonu cebinde olduğu ve ulaşamadığı için polis operatörünü duyamıyordu. Cincinnati 911, what is the address of your emergency? Cincinnati 911. I'm stuck in my van outside the Seven Hills parking lot. The Seven Hills what parking lot? Help. I need help. Where are you? I hear it. Hello? Hang up.
Hello? 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 Where are you? Hello? Where are you? Can you hear me? Yes. Outside the gun room, feel separate to us. I am trapped in my gun. It is the same thing. Hello? Where are you? I can't hear you. I'm in desperate need of help. What is the address? I'm in help. 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 I can't hear you. Where are you? Hello? I'm gonna die here. Where are you? Help. 911 polis operatör görevlisi gelen çağrıyı cevapladı ama ses çok bozuktu ve Kyle telefondan epey uzaktı. Polis birçok kez iletişim kurmaya çalıştı ancak çocuk hiçbir soruya cevap veremedi. Çünkü söylenen hiçbir şeyi duymuyordu. Bu gelen çağrı yaklaşık 3 dakika boyunca sürdü. İlk 911 çağrısı sırasında 15.16'da gencin arabasının önünden bir adam geçti ve Kyle ona kendini duyurmak için araç kapısına vurdu. Öğleden sonra 15.19'da Kyle'ın arabasının yanına park etmiş gri bir Jeep'in sürücüsü arabasına geri dönüyor ve oradan uzaklaşıyor. Bu kişi de orada bir şeylerin ters gittiğinden şüphelenmiyor. Saat 15.21'de iki kişi çocuğun arabasının önünden geçiyor ve Kyle'ın arabasının karşısında park edilmiş bir sedan araca biniyor ve 2 dakika sonra oradan ayrılıyorlar. Olay yerine 15.22'de 2 polis memuru sevk edildi. Görevlilere telsizle şu bilgiler iletildi. Bilinmeyen acil durum. 5471 Red Bancroft yolu. Arayan bir kadın. Bana yardım edin. Arabamda sıkıştım. Trafikteki Seven Hills'teki park yerindeyim. Polis operatörü polislere ilettiği ihbarda arayan kişiyi tam olarak duyamadığını, dediklerini tam anlamadığını söyleyip tekrarladı ve telefonu karşı tarafın kapattığını söyledi. Operatör tarafından polis memurlarına verilen 5471 Red Bancroft yolu okulun yakınındaki otoparkı doğru bir şekilde gösteriyordu. Ancak Kyle'ın arabası tam olarak bulunduğu yer değildi. Verilen adres gencin arabasından sadece 200 metre uzaklıktaydı. 15.26'da olay yerine gelen polisler giysilerinin üzerindeki kayıt kameralarını açtılar. Kyle'ın arabasını bulmak için okulun otoparkında ilerlerken yemek yiyip radyoda müzik dinlediler ve kamera kaydını birkaç dakika sonra kapattılar. Bu yapmış oldukları eylem ile birlikte eyaletin polis kurallarını kendileri ihlal etmişlerdi. Polislerin kameralarını kapatmasının sebebi ise bunun bir tür şaka olduğunu düşündükleriydi. Ve bu yüzden arabanın bulunduğu yeri tam olarak aramamaya karar verdiler. Öğleden sonra 15.34'te Kyle telefondaki Siri uygulamasını tekrar kullandı ve 911'i aramayı başardı. Bu sırada polis memurları ise hala olay yerindeydi. Fakat bu sefer çağrıyı cevaplayan başka bir polis operatörü olan Amber Smith çağrıya yanıtladı. This is 911. What is the address for your emergency? Anyone there? I can't hear what you're saying. Just send quickly. I'm ready to go in. I'm out of here. I probably don't have much time left to tell my mom that I love her if I die. This is not a joke.
This is not a joke. I'm trapped inside my gold Honda Odyssey van in the Southwood parking lot of Seven Hills Theft. Send officers immediately. I'm almost dead. Seven Hills now. Seven Hills. Can you hear me? Hey Siri. Hey Siri. I'm in a gold. Hey Siri. Hey Siri. Hey Siri. Hey Siri. Hey Siri. All the blood. Hey Siri. Hey Siri. İkinci çağrıyı yanıtlayan operatör Amber Smith, vakayı araştıran dedektifler Kyle'ı duyamadığını söyledi. Bu nedenle işitme bozukluğu olan kişilerden çağrı almak için TTY modunu etkinleştirdiğini söyledi. Bu aldığı TTY modu işitme ve dil engeli olan kişiler için kullanılan özel bir moddur. Bu mod ise Kyle'ın sesini %75 oranında düşürmüştü. Gelen çağrının üzerinden 3 dakika sonra polis operatörü aramayı kesti ve hemen geri aradı. Ancak gelen arama Kyle'ın telefonunda T-sekreter ile yanıtlandı ve operatör aramayı kesti. O akşam Kyle'ın ailesi oğullarının okuldan eve dönmediğinden dolayı endişeliydiler. Akşam 21 civarında aile üyeleri Kyle'ın telefonunda yerini belirleyen bir uygulamayı kullanarak oğullarının arabasını buldular. Genç çocuk katlanır koltuk tarafından göğsünün sıkışması nedeniyle boğularak hayatını kaybetmişti. 16-year-old Kyle Plush died in a tragic accident in his Ohio school parking lot. Do you remember this case? Kyle got trapped under a third-row seat in his family's minivan, and despite making 2 calls to 911, first responders never found him. Kyle, if you met Kyle, he was just an unforgettable kid. It's been 4 months since Jill and Ron Plush lost their 16-year-old son, Kyle. He died trapped in a car after calling 911. Kyle'ın ailesi olay yerini kontrol eden polis memurlarına ve 911 operatörlerine dava açtı. Davada polislerin yaptıkları tüm hatalara dikkat çektiler. Polis operatörünü arabanın bulunduğu yer hakkında doğru bilgi vermemekle suçladılar. Çünkü Kyle bulunduğu konumu ve durumu en ince detayına kadar belirtmişti. Çağrıya cevap veren ikinci operatör ise yapılan konuşma sırasında gelen aramayı sessiz çağrıyla değiştirmekten suçlandı. Açılan davada polis memurlarının profesyonelce ve eyalet polis yasalarına uygun şekilde hareket etmedikleri açıkça belirtiliyor. Kyle'ın cep telefonunu bulmaya yardımcı olabilecek bir GPS erişimine sahip olmalarına rağmen okulun otoparkını detaylı bir şekilde kontrol etmediler. Ayrıca polis memurları gelen aramanın telefon şakası olduğunu düşündüler. Yapılan bütün hatalar nedeniyle polisler Kyle'ı kurtaramadı. Making sure help will find others in time. Kyle'ın ailesi hala mahkemede dava ile ilgileniyor. Ancak sanıklardan hiçbiri mahkeme önünde yargılanmak istemiyor ve verilmesi planlanan cezaların hepsinin iptal olmasını istiyorlar. Mahkeme ise Kyle Plush davasının devam edilip edilmeyeceğine karar vermeye çalışıyor. Son olarak ise Kyle'ın annesi polis kayıtlarındaki bulunan oğlunun son sözlerini hala dinlemedi. Çünkü psikolojik olarak buna henüz hazır olmadığını açıkladı.
It's hard to go on every day without him. Jill and Ron are now turning their anguish into action, starting the Kyle Plush Answer the Call Foundation, advocating for upgrades to 911 systems across the country. The 911 system is about... Can you tell us about what do you want to change? We want to make positive change. We want to change, want to uplift communities, and we want to change the 911 system across the United States. Evet, bir videomuzun daha sonuna geldik. Kanalımı beğendiyseniz beğenip paylaşmayı, bildirim sesini açmayı unutmayın arkadaşlar. Başka bir videoda görüşmek üzere, hoşça kalın.